Sevgili arkadaşlar, yeni bir maceradan herkese merhabalar. Bugün Kibra Antik Kenti'ndeyiz. Evet, birçok yeri geziyoruz. Her zaman deniz kenarında oluyoruz. Her zaman deniz kenarı olmaz. Biraz da kültürümüzü artıralım dedik. Ve bugün Kibra Antik Kenti'ni hep beraber gezeceğiz. Öncelikle Kibra Antik Kenti nerede diye düşündüğümüzde Burdur'la Denizli'nin tam ortasında bir yerde yer alıyor ve Gölhisar denilen küçük bir ilçenin hemen yanında yer alıyor. Antalya'ya uzaklığı ise tam tamına 110 kilometre sevgili seyirciler. Kar demedik, kış demedik ve tam 110 kilometre siz değerli izleyicilerimize izlettirmek için Kibra Antik Kenti'ni ziyaret ettik. Kibra Antik Kenti'nin en önemli noktalarından bir tanesi Anadolu'daki Medusa resminin en belirgin örneklerinden bir tanesinin yer almasıydı. Bu enteresan antik kenti gelin hep birlikte izleyelim. Şehre ilk geldiğimizde şu arkamızda görmüş olduğunuz hamam bizi karşılıyor. Çok şöyle baktığımız zaman çok yüksekte bir yerdeyiz ve aşağıda resmen bir ova var. Birazdan onların görüntülerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Nedense antik kentlerin bütün girişlerinde böyle bir hamam olur. Bu hamamı genellikle koymalarındaki sebep dışarıdan gelen insanları şehre girmeden önce bu antik kentteki bu hamamda yıkıyorlar. Sebebi de çeşitli hastalıkları, pislikleri şehre sokulmak istenmemesinden dolayı hijyen amaçlı genellikle şehirlerin girişlerinde böyle bir hamam bizleri karşılıyor oluyor. Şöyle baktığımız zaman aşağıda korkunç derecede yüksek bir manzara bizi bekliyor zaten. Çok yüksek bir yer. Şöyle gösterelim. Şu da burada bahsi geçen hamamla ilgili bilgiler. Bu hamamla ilgili bilgileri arkadaşlar dokümanını, yani bu girişteki şuradaki dokümanı size paylaşıyorum. Bakalım hep beraber bu antik kentin merdivenlerinden yukarıya doğru çıkıyoruz. Maceraya hazır olun. Antik kent maceramızda merdivenlere çıktık ve karşımıza bir yol ayrımı geldi. Hatta yol ayrımı da demeyelim, bize nereye gideceğimizi adeta gösteriyor. Geç antik çağ anıt mezarları, stadyum, bazilika, ana cadde, agora, çarşı pazar, tiyatro, birçok alanın olduğu yere doğru hep beraber ilerlemeye devam ediyoruz. İlerlemeye devam ederken gördüğünüz gibi az önceki hamam üzerine toprak yığılmış durumda. Çok yüksek bir ortamdayız. Hani dağın başı denir ya, resmen başına geldik. Eski uygarlıklar genellikle şehirlerini yüksek yerlere yapıyorlar, dikkatimi çeken. Burası da onlardan bir tanesi. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, yol bizi götürüyor. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası geldiğimiz yönü gösteriyor değerli izleyiciler. Burada yine bir yol var. Yolun kenarlarında görüyorsunuz taşlar var. Yani taş derken bunlar belki de önceden sütundu.
Ve burası yukarıya doğru gidiyor. Yukarıda da değişik kayalar var. Şu tarafta bizi bekleyen tiyatro var, amfiteyatro. Burada da yol ayrımı var. Yalnız dikkatimizi çeken bir noktadan size bahsetmek istiyorum. Buradan şöyle geriden doğru yukarıya doğru baktığımız zaman dağa bakıyoruz. Ve bu dağ çok orijinal durmuyor. Yani bu tümülüs dedikleri bir olay var biliyorsunuz. Tümülüs geçmişte bu tarz antik kentlerin üzerleri kapatılmış. Yani bir şekilde bir nedenden ötürü ya bir yüksek teknolojiyle kapatılmış ya da o dönemde belki de yaşayan kişiler bazı nedenlerden dolayı kapatmış da olabilir. Özellikle bu kentleri gezerken şöyle bir durum var. Buralar hepsini Roma'ya bağlıyorlar. Yani burası Roma antik kenti şeklinde. Oysa ki bu tarz yapılarda Roma zurnanın son zırt dediği yer. Çünkü daha sonra Osmanlı gelip de yerleşmemiş. Fakat Romalılar buldukları mevcut şehirlerin üzerine yerleşmişler. İşte bu mevcut şehirler arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Bakın. Kayalar, kayaların üzerindeki işlemeler. Mevcut şehirler arkadaşlar Anunnaki şehirleri. Yani Anunnakilerin yaptıkları, yani buna Anunnaki deyin, daha önceden yaşamış Nuh tufanından önceki toplumlar deyin, Atlantisliler deyin, Mum kıtası deyin, hani Muğlular deyin, ne derseniz deyin. Ama şöyle bir realite var. O dönemde birileri yaşamış, güç ve kuvvetçe mevcuttaki insanlardan da daha üstün imişler. Bununla ilgili de hani Kur'an'da bir ayet var. Buna bahsetmiştim size daha önceki programlarda. Yani diyor ki sizden önceki toplumlar diyor güç ve kuvvetçe sizden de üstün idiler. Yeryüzünde gezinde bir bakın onların halleri nice olmuştur şeklinde. İşte biz de bu düşünceyle bu antik kentleri geziyoruz. İşte burada benim bahsetmek istediğim olay şu. Bakın tarih ortaya çıkmaya başladı burada. Burada ortaya çıkan şeylerden bir tanesi şu amfiteyatro. Görüyorsunuz. Amfiteyatro oldukça büyük. Hani demiştim az önce tümülüs var. Ve o tümülüsün içinde belki de bir şehir var yatıyor diye. Buraya resmen bu amfiteyatroyu koymuşlar. Bakın. Ne kadar büyük. Bu Kibra arkadaşlar öyle ufak tefek bir şehir değil. Kibra'nın burada birçok vilayeti yani vakti zamanıyla yönettiği bir şehir. Aynı zamanda savaş atları vesaireleri burada yetişiyor. Öyle adını az duyduğunuz bir yer ama geç ortaya çıkmış bir şehir. Evet, az önce dediğimiz olay şuydu. Romalıların mevcut daha önceki uygarlıkların kültürlerinin ya da anıtlarının, şehirlerinin üzerlerine yerleşmesi ve son dönem arkeologların da buralarda kazı yaparken standart bir tarih anlayışıyla sadece bu şehirleri Romalılara bağlayıp geçmeleri. Halbuki Romalılardan önce buralarda yaşamış büyük uygarlıklar ve kitleler var. Şimdi burada arkadaşlar bunu mesela en belirgin olarak nasıl anlayabiliriz? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Burası çok karışık gözüküyor ama şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi bazı kayalar var. Bunlar büyük kayalar. Bakın şurada da bakın girişteki. Yani bunlar bir insanın böyle kaldırmasının mümkün olmadığı, sonra işlenmesinin mümkün olmadığı, çıkarılmasının mümkün olmadığı kayalar var. Genellikle bu büyük kayalı yerlerin yekpare, tek parça büyük işlemeli kayalar olabiliyor. Mesela Baalbek Tapınağı'nda 1 ton 251 kiloluk, pardon 1 ton diyorum. 1250 tonluk kayalar var.
Bunlar işte o Baal'daki eski Anunnaki uygarlıkları zamanında yapılmış yerler. Şimdi Romalılar genellikle bir yere gelip yerleştikleri zaman onların o mevcut yerlerinin üzerine doğru yerleşiyorlar. Ve üzerine gelip küçük küçük taşlarla onları biraz böyle dekore etmeye çalışıyorlar. Mesela bakın şurada bir durum var, görüyorsunuz. Kapı var. Kapı yekpare, artık yani bu kapı 7 metre mi 8 metre mi kaç metre ise kapıyı görüyorsunuz. Buradan artık hani nasıl bir insan geçiyor o da ayrı bir konu. Tabii genelde tiyatroların ve tapınakların girişleri büyük olur gerçi ama mesela Termessos'ta normal halkın yaşadığı evler var. O evlerin de kapıları 7 metre civarında arkadaşlar. Bakın burada ne oluyor? Şurada büyük tuğlaları görüyorsunuz. Bu tuğlalar nereden baksanız bir tanesi 500 kilo, belki de 1 ton ağırlığında bu kayalar. Bir de altlarında bakın küçük küçük kayalar var. Tadilat yapılmış yani buraya. İşte bu tadilat nasıl yapılıyor? Bu tadilatı yapan Romalılar. Ama o ana büyük kayaları en başından hani bu şehrin işte leyl hatlarını, işte ekolojik dengedeki yerini ya da buna benzer bir takım özellikleri aslında ilk uygarlıklar tarafından yapılıyor. O Anunnakiler ya da artık her neyse gelişmiş toplumlar. Bu toplumlar Atlantis, Mu'dan sonraki toplumlar benim kanaatimle alayını ben Nuh tufanından önceki toplumlar olarak değerlendiriyorum. Bakın burada gerçekten çok dik bir alan. Kazı yapıla yapıla bu şekilde ortaya çıkartılmış. Az önceki çektiğim tümülüs var ya, o tümülüsün hemen alt kısmı. Yani tümülüsün üstünde ne var, altında ne var? Hatta bu Nemrut Dağı'nda da orada heykelleri görüyorsunuz zaman zaman internetten ya da başka yerlerden baktığınızda. O tepede aslında öyle. Yani o tepede aslında kazılsa oradan da bir sürü çıkacak. Ama sanırım ki belli başlı politikalar ya da buna benzer belki dünya geneli anlaşmalar ya da işte bu eski uygarlıkların ortaya çıkmasını istemeyen topluluklar, özellikle mevcut Hristiyan ve Yahudi inancına ters düşeceği için ve onların bozuk inanç sistemlerinin bozuk kısımlarını hiç edeceği için onları açığa çıkmaması için çok büyük bir lobi çalışması mı dersiniz, çalışma mı dersiniz, artık bir şeyler yapıyorlar ve bunların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Bakın burada birisi daha var. Bunun adı Safiye. Merhaba Safiye. Hello. Buraya çıkmış, korkuyor, inemiyor. Evet. Yolculuğumuza, serüvenimize devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, burada da az önce çektiğimiz kapının girişi. Kapı 2 tane. Bir tane de şurada var. Tiyatroyu yakından incelediğimiz zaman. Bakın burada yine bahsettiğim o büyük tek parça yekpare kayalarda. Burada yine kazı çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Ya bunları böyle kazmak falan da kolay değil yani. Ellerinde bir süpürgeyle saatlerce süpüre alttaki tarihi şeyi ortaya çıkarmak hakikaten büyük bir zanaat. Düşünsenize yani şu kocaman dağ var yani burada. Bu dağı böyle küçük küçük tırnakla kaza yani ta ne kadar zamanda kazacaksınız. Ki bakın dağı ta oradan kazmaya başlıyorlar. Ta aşağıya kadar. Buradan çıkan yani toprağı bir düşünün. Evet değerli arkadaşlar. Burası da tiyatro. İşte az önceki yerin açıklaması. Burası diyor ki Kibra Tiyatrosu, Odeon Müzik Evi yapısının yaklaşık 100 metre kuzeyinde konumlanmaktadır. Her iki tiyatral yapı da aynı düzlemde. Kavyaları, oturma sıraları tepenin yamacına yaslanarak inşa edilmiştir.
yarı dairesel planlı 3 katlı oturma sırası, 5 kapılı sahne binası ve yaklaşık 8.000 kişi izleyici kapasitesiyle Anadolu'daki büyük tiyatrolar arasında yer almaktadır. Yani bu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar 8.000 kişilik. Yani tiyatrosu 8.000 kişi olan bir yerleşim biriminin artık büyüklüğünü de siz düşünün. Hani baktığımız zaman, hani geçmişe de baktığınızda bir Hacivat'la Karagöz'ün idam edildiği bir Osmanlı zamanı var. Bir de arkadaşlar hani şu anda hani 40.000 kişilik, 50.000 kişilik ilçelerde bile hani bir tiyatro yok. Yani ve bu eski uygarlıklara baktığımız zaman hepsinin böyle bir tiyatrosu var. Yani kültürel etkinlikle iç içeler insanlar. Kültürel etkinlikler hayatlarında önemli bir rol oynuyor. Ve Anadolu'daki büyük tiyatrolardan bir tanesiymiş. Oturma sıralarını yatay bölen yürüme yolunun parapet blokları üzerinde yer alan yazılarda Kibra'nın ileri gelen aile isimleri ve kent için yaptıklarıyla aldıkları görevler hakkında bilgiler verilmiştir. Seyircileri güneşe, yağmura karşı korumak için ahşap direklerin taşıdığı örtü sisteminin izleri oturma sıralarının üzerinde görülmektedir. Oturma sıralarının birçoğunun üzerinde gösteriler sırasında hangi kişi ya da ailelerin kullanacağına dair isimler kazınmıştır. İki farklı evrede inşası tamamlanan tiyatronun son evresinde yaklaşık milattan sonra 2. yüzyılda sonralarında üstte oturma bölümü eklenmiş. İşte bakın ne diyor? Milattan sonra 2. yüzyılda oturma sıraları hemen üzerine eklenmiş. Yani aslında tiyatroyu ilk yapanlar burada bana göre en önemli kişiler. Romalılar değil. Ve dikkat ederseniz bir kos sistemi var. Yani eskiden de işte zenginlerin ön plana alındığı ya da zenginler de demeyelim. Hani bir yere gidersiniz de ilk önce oranın kaymakamı, valisi falan hani ön tarafa oturur ya. Ne denirdi o kelime, şimdi aklıma gelmedi. Vallahi siz artık o şeyi bu videonun altına yazarsınız. Demek ki o zamanlarda aynı adetler varmış. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada bir ok işareti var. Ok işareti bizi bakalım nereye götürüyor. Müzik evi, geç antik çağ hamamı, İmparator Kült Tapınağı varmış. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, yoldan ilerledik ve bizi burada kocaman bir yapılar topluluğu yine bizi burada bekliyor. Sanki böyle dağların içinde hiç gözükmüyor çalıların arasında. Yanına yaklaştıkça büyüyorsunuz, ne kadar devasa olduklarını, yapıların ne kadar büyük olduklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aşağısı gerçekten ciddi anlamda yüksek bir alan olduğunu görüyoruz. Bakalım, ilerleyelim. Burası neymiş? Hep birlikte görelim. Buraya bakarken üzerine bastığımız toprakları incelerken bir şey gördük burada. Bir boru. Gördüğünüz gibi. Bu boruların eski adı künkmüş. Künkçüler varmış eskiden. Yani boruculara künkçü deniliyormuş ve bu da bir künk. Görüyorsunuz, antik insanlar öyle bazılarının anlattığı gibi Cilalı İbo taş devrinde yaşamıyor. Adamların şehrinin bir kanalizasyon, bir su altyapısı var ve bir teknoloji var. Ve hep birlikte buraya daha yakından inceleyeceğiz. Sevgili izleyenler, bu künk olayını anlatırken bir şey daha dikkatimizi çekti. Tam şu bölümden arkadaşlar yukarıdan su geliyor. Burada da aynı şekilde gelen sular var. Ve burası bir su deposu. Şu görmüş olduğunuz alan su deposu. Ve sular burada birikiyor. Temiz su çıkışı ve kirli su çıkışı. Yani atık suların çıkışı. Aynı şekilde burada bir sistem kurulmuş. Yani dediğim gibi buradaki altyapı sistemi sizin köyde yok. Gayet net. Yolculuğumuza devam ediyoruz.
Evet, az önceki yeri arkadaşlar bir hamam olduğunu, yine suyla alakalı bir yer olduğunu anlatıyor buradaki yazı. Gördüğünüz gibi geniş oda, hamam. Ve burada arkadaşlar hemen yanında o gördüğünüz büyük alan Odeon müzik evi demiş. Yani Odeon. Hani şeye gidersiniz, kulak rahatsızlığına yakalananınız varsa audio testi yaparlar ya, bu Odeon demek ki kelime olarak belki de oradan geliyor. Odeon yapısı kentin kamu binalarının yer aldığı Merkeztepe'nin güneybatı köşesinde konumlanmaktadır. Yapının ön kısmında tabanı mozaik döşeli bir stoa sütunlu galeri veya yürüyüş yolu yer almaktadır. Yapının antik dönemde Odeon olarak adlandırıldığı, ön kısımda stoa müziklerinde yer aldığı yazılardan anlaşılmıştır diyor ve devam ediyor. Odeon'un öndeki stoa müzik zemininin Aurelius Sopatrius Claudius Theodoros kardeşler tarafından milattan sonra 249-254 yıllar arasında yaptırıldığı ve aktarılmaktadır. Büyük ihtimalle bir düzeltme. Yani buradan çıkan sonuç şu: burada müzik yapıyorlar. İçeride bir eko sistemi var. Yani müziğin duyulmasının kolaylaştırılan bir yapı. Yani adamlar bir müzik senkronu, müzikteki seslerin doğru notalarla çıkmasını sağlayacak veya da duyulmasını sağlayacak bir yapıyı da ona göre yaptıkları ortaya çıkıyor. 31 sırası Odeon iç kısmında 31 oturma sırası ile yaklaşık 2500 kişilik arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlar o dönemde müziğe verdikleri değer, bakın müziğe verdikleri değer burada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, yazının kalanını da isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biz merak ettik, birazcık içeriye dalalım. Bakalım bir müzik evi eski zamanda nasılmış? Bu arada etrafta sinekler ve arılar var. Bazı yerlere yuva yapmışlar. Gerçekten rahatsız edici. Bu arada bu hamam hemen şu bizim az önce size okuduğum yerin arkası. Orası da evet bir su deposu, bir sistem. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz alandan içeriye giriyoruz. Hani derler ya, han kapısı. Bu da arkadaşlar bir müzik evi kapısı. Evet, içeriye girdik. İçeriye girdiğimizde bizi sağ tarafta bir giriş. Bakın. 2500 kişilik olan bir alan. Bizi bekliyor. Bakalım bir müzik testi yapalım burada. Ses nasıl çıkacak?